Babası da Kingston gibi önceden siyahtı. Yaş aldıkça, bir yaşını doldurdukça gri tonlara kavuştu. Burada zaten bir sadece yavru ona benzeyecek, gri tonlarda olacak. Dünyada toplam 5 tane North-8 üreten var ve hepsi 10 günden sonra, 12 günden sonra yavruları sütten kesiyor ve sadece biberonla beslemeye başlıyorlar. Biz gittik 11 ay önce kurt kız bırakmıştık arkadaşlar. 11 ay sonra kurt anne olmuş Tuğçe burada. Abi ne yaptı? İyisin değil mi? Evet iyiyim. Abi seni yiyor. Seni gebertirim he. Oğlum bunlar kurt yani harbi Baksana. kurt. Şimdi ben sürekli onları emziriyorum, ediyorum Emziriyorum. ya. Biberonla. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin farklı yerlerini sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? İstanbul'da, Silivri'de Golden Dog, Türkiye'deyiz. Daha öncesinde Tuğçe ile birlikte mükemmel bir videoya imza atmıştık. Tuğçe 30'un üzerinde kurtla birlikte yaşayan birisi ve mükemmel bir çiftlikleri var. Harika tesisleri var. Yine kendisi Türkiye'de bir ilke imza attı ve Türkiye'nin ilk siyah kurtlarını üretti. Tuğçe bize doğru gelebilir misin? Evet değerli dostlar, gördüğünüz gibi kurt kız artık kurt anne olmuş. Selamlar, dur seni yapamadım. yardımcı olayım. Sana bunu vereceğim. Merhaba. Merhaba. Gel bakalım, gel. Arkadaşlar şunların sevimliliğine ve tatlılığına bakar mısınız? Bu arada da gelişim çok orijinal. Tuğçe herkes çocuklarını gezdiriyor bu arabada. Senin de çocukların bunlar herhalde. Evet. Öncelikle selamlar. Nasılsın? Selamlar. İyiyim, İyisin? sen nasılsın? Allah'a çok şükür ben de çok iyiyim. Şu Türkiye'nin ilk üretilen siyah kurtlarını izleyenlerimize bir gösterelim mi? Tamam. Gelin bakalım, gelin. Allah'ım ne kadar tatlılar. Bunu salıyorum aşağıya düşmesin. Sana Evet. yardımcı olayım. Onu da alayım. Hop. Şöyle gösterelim bir de sizlere yakından. Maşallah. Gelin bakalım, gel. Gel. Değerli dostlar, şu anda ekranda görmüş olduğunuz yavrular Amerikan Wolf Dog diyorduk değil mi bunlara? Evet, Amerikan North-8 Indian Dog. Evet Tuğçe, Wolf Dog'larla ilgili bilgileri izleyenlere aktarmadan önce izleyenler seni bir tanısın. Tuğçe Emanet kimdir? Ne zamandan beri bu işlerle ilgilisin? Golden Dog Türkiye'de neler var? İzleyenlere yeniden merhaba, Tuğçe ben. Çekoslovak Wolf Dog üreticisiyim. 2018'den beri de Golden Dog Türkiye'de Çekoslovak Wolf Dog ve Amerikan North-8 Indian Dog üretimi yapıyoruz. İsmini söylerken bile zorlanıyoruz biz. Sen üretimini yapıyorsun yani. Bir daha söyleyebilir misin? Tabii ki Amerikan Indian Dog diye geçiyor. Amerikan North-8 Indian Dog. Kızılderili yerli köpeği, Amerika Kızılderili yerli köpeği olarak geçiyor. Evet, ben bu konuda birçok kişinin yanlış zaten bilgiye sahip olduğunu düşünüyorum. İzleyenlere de bugün Tuğçe'nin sayesinde doğru bilgileri aktaracağız arkadaşlar. Bu arada gerçekten muazzam bir tesisiniz var. Çok teşekkür ederim. Diğer kurtlar gelmiyor yanımıza. Sen dişi misin? Evet. Hayır, mikrofonu yememen gerekiyor. Genellikle Türkiye'de şey diye biliyorlar zaten. Kanada kurdu, Amerikan kurdu, Amerikan Wolf Dog, Kanada Wolf Dog diye tabir ediyorlar. Gel. Şimdi bunlar bildiğim kadarıyla Türkiye'deki üretilen ilk siyah yavrular Evet, değil mi? evet. Beyaz olanımız vardı ama ailesine Babasının gitti. ismi Kingston'dı. Evet. Kingston biraz daha tedirgin arkadaşlar. Tuğçe ile ve Engin'le arası çok iyi. Bu arada eşinden birlikte yapıyorlar burada. İkisi de veteriner hekimliği bıraktılar. Birinci videomuzu izleyenler bilir. Devamında bu işe giriyorlar ve burada köpeklerinden birlikte, daha doğrusu kurtlarından birlikte yaşıyorlar. Kingston ve Liz eşleşmesinden dünyaya geliyor. Evet. Ben istiyorum ki yani bu yavruların anne ve baba görsellerini de izleyenlerle Tabii. biz paylaşalım. Kingston'ın buraya geliş hikayesi nedir? Babasının, annesinin görselleri varsa ekleyebilir miyiz? Tabii ki de. Yani 3. kuşağa iş geçerken anne, baba, dede, nineler varsa eklersek Evet, çok hepsi güzel var. olur. Zaten biz Kingston'u şeyden aldık, Çekya'dan aldık ama Amerika'dan Mark Klemper'dan sahiplenilmiş anne ve babası da zaten. Lizzie ise direkt Amerika'dan, dişi olanı, anneyi ise direkt Amerika'dan zaten aldık. Onu da Mark Klemper'dan aldık. Yani kanatlı olarak Mark Krempel dediğimiz yetiştiricinin kanatlarına evet. sahipler değil mi? Peki Kingston'ın babası nasıl bir köpekti? Annesi nasıl bir köpekti? Onların görsellerini isteyebilir miyiz Tabii ki de şeyde var, Hanna'da, Çekya'da onun sahibi. Onda var. Onlardan direkt isteriz. Babası da Kingston gibi önceden siyahtı. Yaş aldıkça, bir yaşını doldurdukça gri tonlara kavuştu. Burada zaten bir sadece yavru ona benzeyecek, gri tonlarda olacak. Fakat Liz'in komple siyahtı bebekliğinden beri. Hala da tüyleri siyah. Fakat Kingston'un babası siyah, annesi beyaz. Liz'in de annesi
Siyah, babası beyaz. Yani sendeki yavruların tamamı neredeyse siyaha yakın çıkmışlar. Bu babaya Şu benzeyecek an olan. yanımıza gelen yavru da böyle Bir tane arkadaşlar külgiri gibi değişik bir rengi var. Beyaz yavrum vardı. Onu da şu an sahibinde. sahiplendirdin İzmir'de. Ama bir şey videosunu tanesini. paylaşabiliriz istersen. Abi çok iyiler ya. Şuna baksana ya. Bu arada kurt her yerde kurt. Yavruların ben yanına oynamaya girdiğimde çekimlerden önce beni çok hızlı bir şekilde keşfettikten sonra böyle tatlı tatlı dişlemeye başladılar. Ama Dişi yapıyor onu şu bir anda tek şu an. neredeyse imkansız bir şeyi başarmış gibisin. Çünkü birçok kişi Amerikan Wolf Dog'ların sosyalizasyon sorunu olduğundan bahsediyor. Evet. Ve bu yavrularla ilgili çok ilginç bir hikaye var arkadaşlar. Yani köpeklerin Gelin buraya, ısırmayın kamerayı, gelin. Hayır. Köpeklerin çiftleşmesinden tutun yavruların büyütülmesine kadar bu işteki bütün sırları ve detayları bugün senden ücretsiz olarak Tamam, alıp hemen anlatabilirim. aktaracağız izleyenlerimize. Çekoslovak Wolf Dog'lar gibi Amerikan Northheid'ler değilmiş. Normalde bir Çekoslovak Wolf Dog gibi dönemlerine giriyorlar zannediyorduk biz de. Amerikan Northheid'ler sadece kışın dönemine giriyorlar ve dişinin... Çok meraklılar ve çok Çok özgüvenliler. İstersen ben hemen salam alayım. Tamam, o zaman olur, daha bize toplansınlar aynen. şey olur. Tamam, öyle evet. yapalım. Ben böyle Ben anlatırım. aslında birçok videonun backstage'ini de yayınlamak istiyorum. Şu anda öyle bir ana denk geldik. Dedik ki yavrular yanımızdan ayrılmasın diye salam getirdik. Gördüğünüz gibi bizi yiyecekler salamı vermezsek. Verelim mi bari yesinler? Vereyim bence Gel de. şöyle koyalım. Sen o arada anlat. Evet, en son Amerikan Amerika- Northheid'lerde kalmıştık. Kalmadı. Abi bunlar bunları ne da olmuş vereyim böyle? bence. Bunlar siyah piranalar yemin Böyle ediyorum. Hansel ve Gretel gibi kalacakları yere şey yapayım. En azından ilgilerini salamdan Evet. normale döndürdüler. Evet, Amerikan Northheid'ler. Şimdi normal şartlarda köpekler genelde yılda 2 kez eşleşme için hazır hale geliyorlar. Evet, yani yılda 2 kez dönemine giriyorlar. Fakat Amerikan Northheid'lerde öyle bir şey yok. Sadece kışın bir kere dönemine giriyorlar. Ve dönemleri, yani tabiri caizse o tanıma süreçleri 2 ay boyunca devam ediyor. Evet. 2 dişiler de, ay boyunca tabii. evet dönem görüyorlar ve Abi ne yaptı? İyisin değil mi? evet iyiyim. Abi seni yiyor. Seni gebertirim he. Oğlum bunlar kurt yani harbi Baksana. kurt. Değerli dostlar, yavrular o kadar aktif ve hareketliler ki çekim yapmakta zorlanıyoruz. Bizden uzaklaşıyorlar, gidiyorlar, kameranın yanında kabloları falan kemiriyorlar. O yüzden biraz çekime yavrularsız devam edeceğiz. İşin ilginç kısmı şu. Mesela dişinin bir kez döneme gelmesi benim aklımın kabul edebildiği bir şey ama erkeğin sperm üretmiyor olması çok Evet. ilginç bir bilgi yani. Erkek sadece testislerini, yumurtalarını kışın çıkarıyormuş. Yani kışın şişiriyor ve sadece o zaman sperm üretebiliyor. Değerli takipçileriniz, bu konuda bilgisi olan varsa lütfen yorumlarda buluşalım. Buraya ekleyin çünkü ben hayatımda böyle bir şey ilk kez duydum. En az 30 yıldan bu yana köpeklerle ilgiliyim. Kurtlar zaten aşık olduğum hayvanlar. Çünkü bu bilgi bana gerçekten çok ilginç geldi. Yani şöyle bir öneride bulundum. Bu arada Tuğçe'nin harika beyaz bir dişisi var. İsmi neydi? Ice. Ice, yani isminden de belli. Dedim ki ben Ice'ı burada kurt görünümü anlamında çok %100 kurda yakın bir görseli var. Sanki böyle artık bir kurt Evet. gibi. Ice bu arada nereden geldi? Ice'ı ben Fransa'dan aldım. Yine Mark Klemper'ın üretimi. Mark Klemper Türkiye şubesi diyebiliriz o zaman sana yani. Gerçekten Bence, öyle oldu. değil Bütün mi? kanatları bende, zaten 3 tane farklı kanat var. Üçü de bende. Liz, Kingston ve Ice. Süper. Çünkü doğadaki kurtlarda da böyle bir durum var mı bilmiyorum. Muhakkak bizi takip edenlerin arasında bu konuya vakıf insanlar vardır. O yüzden farklı bir noktaya götürüp dişiyi eşleştirmesini istedim. Kingston şu anda sperm üretmiyor dediğinde ben Evet. sanki bir problem var gibi Yo, algıladım. ben şey zannettim. Ben dedim ki hani ben müsait olduğumda onun spermlerini ayıracağım. Hani ben olmasam da en azından hani Kingston'u burada rahat bir şekilde ben olmadığım sürece eşlenmiyor. Yani kimse dişiyi gidip de alıp da takip edebilmez diye. Hani biz alalım spermlerini. En azından zincirleriz, o şekilde kalır diye konuşuyorduk. Bu süre zarfında biz Mark'la muhabbet etmeye başladık işte. Mark dedi ki zaten bu ay oldu olmadı. Ice'ı bir daha eşleyemezsin dedi. Hani dedim ki neden, hani problem ne ki, neden eşleyemiyorum? Hani bir zararı mı var gibi konuşma gerçekleşti. Ondan sonra zaten söyledi. Hani kışın sadece erkek sperm üretiyor. Yani mesela burada yazsa işte benim kış olan bir ülkede Amerikan Çok Northheid ilginç. bulmam gerekecek. Çok ilginç. Bu arada arkadaşlar, sosyalizasyonla ilgili Amerikan Wolf Dog'larda yapılan uygulamaları da bugün Tuğçe'den öğreneceğiz. Chaz Wolf Dog'larda bu durum çok daha kolay. Ama Amerikan Wolf Dog'larda insanlarla olan ilişkilerini en iyi seviyeye getirmek için yapılması gereken ciddi süreçler evet, var. Çünkü emek var ya. birçok kişi kurt görselinde sosyal bir köpek istiyor. Evet. Zaten onları özel kılan bu. %100 kurt genetiğine sahip değiller. İçlerindeki genetiklerle ilgili birazdan Tuğçe'den bilgi alacağım. Senden video öncesinde sohbet ederken ilgimi çeken bir konu daha vardı. 12 günlük olduğunda yavruların anneyle ilişkisinin
kesilmesini istediler. Evet. Normalde yurt dışındayken bunları üretenler, diğer üretici arkadaşlarımız, zaten 5 tane var Türkiye'de değil yani. Dünyada toplam 5 tane Northgate üreten var ve hepsi 10 günden sonra, 12 günden sonra yavruları sütten kesiyor ve sadece biberonla beslemeye başlıyorlar. Bunun sebebi de sosyalizasyonu sağlaması için ki anneden sağdıkları sütle de değil. Hani bu tamamen suni mamaların Sen annesi oluyorsun işte. Az Evet, önce evet, senin evet. nasıl içeriye arabayla geliş sahnen vardı. Evet. Biz gittik 11 ay önce kurt kız bırakmıştık arkadaşlar. 11 ay sonra kurt anne olmuş Tuğçe burada. Otomatikman yani. Ama Durum şey bu. yok Gerçekten mesela. böyle yani. Anneye bağlı hiçbir koku istemiyorlar. Hani o yüzden annenin sütü de değil. Peki bu süreçten sonra seni anneleri gibi görmeye başladılar mı? Şimdi ben sürekli onları emziriyorum, getiriyorum Emziriyorum. ya. Biberonla. Sonra ben şimdi böyle oturuyorum evde de. Bir bakıyorum hepsinin karnı doyuyor işte. Bu şekilde besledik falan. Hepsi buraya geliyor. Burada böyle uyuyorlar üstümde. Hani annenin karnı gibi benim kucağımda uyuyorlar. Evet. Ben bir ara bu şekilde televizyon karşısında ses alışsınlar diye saatlerce durduğumu biliyorum. Yani Engin ciddi dalga geçiyordu emekler, ciddi hani eforlar. hiç böyle kımıldamadan hala duruyorum diye. Onun dışında yüksek sesle televizyon seslerini falan dinledik. Fakat ben hiçbir zaman kendi günü gelene kadar ayırmadım. Hani yaklaşık 45 günlük olana kadar süt emdiler hala. Ara ara anneyle de görüştürdük. Hiçbir zaman temelli Sen ayırmadım. marka umursamadın kısacası yani. Umursamadım değil, dedim ki belki başka şeyler katabilirim köpeğe. Kendi yorumlarını kattın. Kendi yorumlarımı kattım. Ama çok iyi oldu. Yani iyi ki ayırmadım çünkü ben anneyi de çok sosyal büyüttüm. Hani anneyi 6 ay boyunca ben evde besledim. Bütün sosyalizasyonlarını tamamladım. Hani anneyle çok uğraştım. Yani o annenin bana olan bağını bildiğim için o yavruları da o şekilde hazırlayabileceğime emindim. Yani 12 günden sonra sen teması kademeli mi kestin diyelim yani? Tamamen kesmedin anneyle. Yani ben 45 günlükken yavaş yavaş kesmeye başladım anneyle. Okey. 12 günlükken devam ettiler anneyle Evet, beraber. evet, Ama çok evet. şu anda iyiler yani. Bizden tedirgin değiller, bir köşeye saklanmıyorlar. Evet. Hatta olması gerekenden fazla özgüvenliler. Çok fazla. Değil mi? Ama onun dışında mesela O da bir ilk... sorun yaratabilir mi? Fazla Yok özgüven. hiç. Yani şöyle söyleyeyim, 6 aylık 7 aylık olana kadar ne kadar bu şekilde olursa o kadar iyi bizim için. Gel. Tam bir yamyam Geliyor olacak sandım, yalnız gitti ha. tuvaletine. Onun dışında biz doğduğu günden itibaren Yamyamlar sürekli geldi, biberonla da telefonu saklayalım yemesinler. tamam. Biberonla da besledik aynı zamanda ek takviye olarak. Hani hem anne hem benim verdiğim ek gıda olarak Rualca'nın sütünü kullandık. Biz ilk ağ sütü çıkarmış Rualca'nın. Yurt Evet. dışında vardı, Bu arada Türkiye'de gerçekten yoktu. çok başarılı bir ürün. Evet. Geç görüyorum. Protex diye onu kullandık biz. Hani çok fazla işe yaradığını düşünüyorum. Çünkü gelişimlerinde, boyutlarında herhangi hiçbir fark göremedim hani. Arkadaşlar burada yiyebileceğiniz bir şey yok. Tamam mı şu anda? Yani verdiğimiz salam bence büyük olasılıkla onlara yetmedi. Salamın devamı nerede diye şu anda arıyorlar. Bunu yapan hep dişi. Değil mi? Tiplemeler hak. Evet. Bence biz ne yapalım biliyor musun Tuğçe? Bunları yerlerine kapatalım. Bunların Tamam. babalarının yanına gidelim. Hem siyah Tamam. hem beyaz bir Amerikan Wolf Dog nasıl görünüyor yan yana onları gösterelim ve Wolf Dog'larla ilgili bilgileri vermeye devam Tamam. edelim. Çünkü bunlar durmayacaklar. Ay. Bu arada ben sürekli sosyalizasyon için yukarı götürürken bebek arabasına geliyordum ve sahipleri de geliyor bize işte. Hani görelim falan diye ben şey diyorum. Yüz Açılmıyor, görmeyi istiyorum açılmıyor. Ve bu şekilde çocuklarımın çeyreklerini alarak açtık. Güzel oldu. Güzel bir Tuğçe bu anı. arada ticareti gerçekten iyi biliyorsun. Samimi söylüyorum. Teşekkür ederim. Çiftlik olayından değil mi? Harikasın. Umarım video yapıyoruz diye bizden de altın istemezsin Aşk Tuğçe. olsun, olur mu öyle şey? Hadi in bakalım bebekler yerine. Bu arada Tuğçe gerçekten örnek bir çiftliksin. Yani teşekkür Türkiye'de ederim. bu kadar düzenli, bu kadar peyzajı güzel, nadir çiftliklerden bir tanesisin. Şu anda toplamda kaç tane kafes var, kaç tane köpek var burada? Şu an benim 21 tane köpeğim var. Toplam Sayı azalmış 34'tü. Evet. Çünkü bir yerden sonra üretmeyeceklerimizi pet köpeği olarak güzel aileleri sahiplendiriyoruz. Anladım. Kısırlaştırıp ki hani hayatlarına düzgün bir şekilde devam etsinler. Çünkü zaten 4 doğumdan sonra biz bir daha üretmiyoruz. Hani veteran olmasını beklemiyoruz ki yıpratmamak adına. Onun dışında da 60 tane kennel'ım var. 60 tane kafes var. Toplamda Evet. kaç metrekarelik bir alan burası? Burası peki? 10 dönüm. 10 10 dönüm. Muazzam, ciddi anlamda büyük bir alan. Bir de şunu merak ediyorum. Bizden bu kadar hızlı ve ısrarlı bir şekilde yemek isteyen siyah kurtlar annelerini tüketmişlerdir. Yani Evet. sen şeyden bahsetmiştin. Çok erken küçücükken bile dişleri vardı ve annenin memelerine zarar vermeye başladılar gözleri dedi. açılmadan önce dişleri vardı yani. Hani bu yüzden biz anneyi sürekli işte dezenfektan, kristalin, batikon, bebekleri o yüzden ayırıp da zaten aynı zamanda Rualca'nın sütüyle de baktık. Hani sadece belirli saatlerde anneyle. Onun dışında zaten anne emzirmek istemiyordu. Çünkü süt çok fakat dişleri çok sivri ve ne yazık ki zedeliyor. Evet. Bu arada benzer durumlar bizde de oluşuyor. Bazı kangal yavruları o kadar hızlı bir şekilde anneyi tüketiyorlar ki biz en iyi beslenmeyi de yapsak, en iyi
aynı yemekleri bol bol da versek anne mutlaka bir form kaybı yaşıyor. Tüyleri dökülüyor, işte zayıflıyor, memeleri yıpranıyor. Tekrar kendini toplaması birkaç ay alıyor. Kurtlarda da böyle mi? Çekoslovak Wolf Dog'larda bunu çok görüyordum. Şimdi Amerikan'ı ilk defa ürettim. Amerikanlar zaten bu aylarda yaz tüylerine geçiyor. Bir de bunun üzerine yavrular eklenince combo oldu. Yani o zaman biz en iyi formlarını görmek açısından doğru bir mevsimde değiliz diyebilir Evet, miyiz? kışın çok Ama iyiler. bence Kingston ve Ice her dönem 12 ay boyunca güzel görünüyorlar. Yavaş yavaş onların yanına gidelim seninle. Bu arada Türkiye'deki Wolf Dog'lar arasında beni en çok etkilemeyi başaran Ice. Evet. Yani erkek gibi bir dişi diyeceğimiz tabiri hak ediyor. Oldukça iri ve tüy formuyla, yüzüyle, dış görseliyle tamamıyla %100 bir kurt hissiyatı veren bir köpek. Açayım kapıyı daha net Wolf Dog. çekelim isterseniz. Çekelim mi? Mesela ben tek başıma içeriye girebilir miyim? Tabii ki. Yani bir sorun yaşamayacağımı %100 emin miyiz? %100 eminim. Tamam peki giriyorum. Merhaba. Şöyle oturabilir miyim? Tabii. Arkadaşlar şu anda kendimi vahşi kurtların kafesine girmiş gibi hissettim. Çok asiller ya Tuğçe. Gerçekten çok asiller. Gel. Yani benim de amacım olur da bir gün sen ve Cigo sayesinde 2 tane dostum bana yardımcı olurlarsa ben de bir Wolf Dog beslemek istiyorum. Hatta iyi bir Wolf Dog'la Kangalları ziyaret etmek istiyorum. Çok Yani güzel olabilir. düşünsene mesela böyle birlikte büyüttüğüm bir siyah kurt ben gidiyorum ben Kangal çiftliklerini geziyorum. Kurt onlara dikiliyor. Var ya efsane Çok olur güzel bir gerçekten. video olur. Değerli dostlar bu arada Kingston Tuğçe'nin yanına 8 aylıktan sonra geldi. Bize karşı tedirgin davranmasının sebebi bu değil mi? Yani Evet, buradaki yani kadar ilgilenilmedi büyük olasılıkla. Sadece bana karşı normal, bana karşı kendini sevdiriyor. Fakat şöyle de bir durum var. Senin elinde şimdi X bir köpek olsun, bir Çekoslovak Wolf Dog olsun bu sefer sana gelip yalakalık da yapıyor. Ha. Sadece köpeğinle oynamak için. Allah Yani Allah. kendi çıkarlarına göre biraz yaklaşıyor. Hareket ediyor. Evet. Bu arada arkadaşlar omuz yükseklikleri şu anda 80 santimin üzerinde diye düşünüyorum. Yani Hatta 85 falan da olabilir Ice. 84 olabilir. Engin'in Ice'ı ölçtü. Net olarak biliyor da hatırlamıyorum şu anda sorayım. 80'in üzerinde oldukları kesin. Ve sallılar. Ice. Çok güzeller ya maşallah. Peki şey yaptığımda istemiyor mi? Atıyorum gittim ısrarla temas etmek istedim. Baskı yaparsam tepki gösterebilir değil mi? Yok göstermez. Göstermez Hiç mi? göstermez. Deneyelim mi? Deneyebilirsin. Yani parmaklarım kalmasın Şey orada. vereyim istersen salam vereyim. Salam ver 2 tane ondan sonra üstüne Ben çıkar. kontrolsüz veririm parmaklarımı da ısırtırım. Yok Kendime şey doğru stop görüyorum dediğinde yani. duruyor. Stop deyip elini kaldırırsan duruyor. Bak burada ne var? Yok şey oraya doğru yaklaş ver bir Tamam. tane. Koklamadansa direkt ver ilk Gel. önce. Gel. Gel. Yani bence salamdan da gel. Bak. Al bir tane atayım sana. Bir tane atayım al. Bir ye. Bir bak. Benden salam bile yemiyor kanka. O kadar değil rahatsız oldu yani. Kingston. Değerli dostlar, ben onlarla olan samimiyetimi arttırmak istediğim için Tuğçe'den birazcık salam rica ettim. Ama kurt genetiği o kadar yüksek ve baskın ki asla ve asla güvende olmadıklarını hissetmediği zaman gelip elimden yemiyorlar. Bakın deneyelim. Gel. Gel Kingston. Gel. Yer misin? Yani o kadar baskın bir kurt genetiği var ki hiç salam ilgisini dahi çekmiyor. Büyük olasılıkla sen versen değil mi? Hiç sorunsuz bir şekilde der. Bir tane de Kingston'a sen verebilir misin? Tabii. Bakalım yiyecek mi? Kingston gel. Kingston. Bence o kadar zeki bir hayvan ki bak salamı ben sana veriyorum diye senden alırken bile tedirgin. Farkında mısın? Kingston. Yani olabilir. Gerçekten öyle. Bak deneyelim buradan salamı sen al. Bak ben buraya koydum. Tamam. Kingston gel. Ah. Yerdekini gördü. Bekle gelmesini. Bakalım Kingston gelecek mi? Yok. Ice'dan sebep ama gelip elimden almıyor. Tuğçe farkında mısın? Bir yandan ilgisi salamda bir yandan da Evet. dışarıda gezen Bu çiftliği yüzden ziyaret etmeye gelen odaklanamıyor da, kişileri yakalayamıyor da. şey yapıyor. Acayip hayvanlar ya gerçekten. Aferin sana. Gel. Kanka düşünsene biz senden çekim yapıyoruz şimdi tamam mı? Denizli'nin dağlarında geziyoruz. Akşam senden kurt görüntüleyeceğiz diye. Bu ikili karşımıza çıkıyor. Aramızda 10 metre var. Nasıl hissedersin? Gelin bakalım. Hadi buradan alalım yukarıdan. Bakalım kim alacak. Haydi. Haydi gel. Ice uyanık. Yani Tuğçe gerçekten ilginç köpeklerle uğraşıyorsun bu arada. Yani normalde senin tarzında bir kadının işte ne bileyim Pomerian Boy iste değil mi? Poodle iste, Chihuahua iste. Sen direkt Wolf Dog. Ama güzel başarmamış mıyım? Mesela Kesinlikle. şimdi Ice'i gördünüz, Liz'i gördünüz. Bunlar benim üretimim değil ve benim üretimimi de gördün. Nasıl sosyal, nasıl değil. Bence ilginin ve gerçekten sevginin aşamayacağı bir şey yok. Her ne kadar içlerinde
binlerce yıldan beri vahşi genetiğini koruyan ve Türklerin sembolü olmayı başarmış bir hayvan olsa da sen artık onlarla nasıl ilgilendiysen, yavrular tabii ki de hala kurtlar bu arada. Yani davranışları tamam sosyaller ama hani tedirginlik fazla özgüvene dönüşmüş. Bir dahakileri biraz daha ayarlı alıştır. Tamam mı? Sana Evet. zahmet bu kadar özgüvenli olmasınlar. Arada tedirgin Mikrofonumu falan olsunlar. çaldılar çünkü öyle Çok iyi. şeyler oldu. Muazzam. Değerli dostlar, bir videonun daha yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyoruz. Burada Tuğçe ile birlikte Türkiye'de dünyaya gelen ilk siyah kurtları sizlerin karşısına getireyim istedim. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada gerçekten Kingston'da, Liz'de çok özel hayvanlar. Wolf Dog dünya genelinde ilgi görmeye devam ediyor. Bu Evet. furya ilk önce Chaz Wolf Dog'dan başlamıştı. Bana göre şu anda Amerikanlar onların bir tık daha görsel anlamda üzerine geçtiler diye düşünüyorum. Evet yani zaten çok etkileyici duruyorlar. Yani Çekoslovak gibi. Kesinlikle. Evet, Çekoslovak Wolf Dog'lar Türkiye'deki kurtlara çok benzediği için popüler. Fakat Amerikan Wolf Dog'lar çok uç Evet, seviye. hepsinin tercihi var ama ben mesela istiyorum ki işte bu boyutta bir siyah, bu boyutta bir beyaz, bu boyutta bir boz kurt, yani renk olarak hepsinin 80 santimin üzerindekileri beni acayip etkiliyor. Yani ciddi olarak büyükler. Burada gelip canlı görmeniz gereken hayvanlar. Gerçi Tuğçe dostane ve misafir olarak gelen herkesi tesiste müsait olduğu sürece kabul ediyor. Ama çat kapı gelebileceğiniz bir yer değil. Mutlaka ilk önce Instagram bilgilerinizi de bu arada Evet. buraya ekleyeyim. Arayın, görüşün, uygunluklarını sorun. Gelip canlı olarak görebilirler değil mi? Tabii ki de. Mesela şimdi ben Aysun ve bizim verdiğimiz bebeğin Roma'nın yavrularının albino çıkacak. Ben albinoyu çok istiyorum. Yani mesela onu kendime ayıracağım çünkü. Üretmek çok keyifli değil mi? Yani o doğum esnasında nasıl bir heyecan yaşadım? Acaba ne geliyor diye değil mi? heyecanlıydı. Tahmin Evet. edebiliyorum yani. Yani onu da geçtim. Bir de hani kendi çocuğummuş gibi oluyor yani. Tam sana artık kurt anne dedik zaten. Yani doğumhaneden mesela çıkamıyordum. Aşağı iniyorum. Tam yukarı çıkacağım. Tekrar aşağı iniyorum. O süre zarfında işte ben Rusya'ya gittim. Köpeğimi yarışmaya bırakmak için gittim. Çekoslovak Wolf Dog'umu. Engin'i sürekli arıyorum. Bir fotoğraf atsana. Bir video at. Bugün nasıl oldular? Evet. Yemek ne kadar yediler? Böyleydim Bu yani. arada da Dünya Şampiyonası'nda tekrardan başarılar. Evet. Arkadaşlar biz bir önceki videoyu yaptığımızda Avrupa Şampiyonası'na gidiyorlardı. Tuğçe o zaman kurt kızı, şimdi kurt anne oldu. Avrupa Şampiyonası'ndan da Dünya Şampiyonası seviyesine geçti. Evet. İnşallah orada da çok güzel İnşallah. başarılar elde edersin. Bu arada ben sana bir hediye göndermek istiyorum. Bana kargo adresini ver. Artık annelerin tedirginliklerini ortadan atmak için direkt görüntülü ve sesli uzak kumandalı şeyler çıktı, cihazlar çıktı. Bu arada var ondan bende. Asıl şimdi ben bir yerden sonra uykuya ihtiyacım oluyor yani doğal olarak ve eşim ya da çalışan kalıyor yanında. İşte çalışanlar da kalsa, Engin de kalsa. Aklım orada. Evet, ben o sesi sonuna kadar açıyorum böyle, kulağımı yanına koyuyorum, uyuyorum. Bebeklerin bir vik sesini duydum, hemen uyanıyorum koşarak doğumhaneye. Bu arada biz hayvanların görsel büyüsüne kapıldık. Amerikan Wolf Dog'larla ilgili izleyenlerimize bilgi vermeyi unuttuk. Yani Evet. Amerikan Wolf Dog'un ortaya çıkış hikayesi nedir? 100 yıllık falan bir geçmişi var mı? Ne zaman yani bu iş ortaya çıktı? Nasıl ürettiler Tabii ki bunları? Mark Klemper farklı kurt köpeği genetiklerini birleştirerek, atıyorum ki işte Alman kurdu, ondan sonra Samoyed, Belçika Alman kurdu. kurduğundan kısmımız Alman çoban köpeği değil mi? Evet, German Okey. Shepherd, ondan sonra İsviçre çoban köpeği, Samoyed, bunların DNA'larıyla beraber bunların iyi huylarını alarak, mizaçlarını toparlayıp da Amerika'daki kurtlarla beraber çiftleştirerek DNA'larını en sakin, mizaçlı bir şekilde 1986 Yani bildiğimiz yılında. bizim hep belgesellerde izlediğimiz Yellowstone kurtları diyorlar ya, işte Amerika ve Kanada hattındaki kurtları Evet. kullanıyorlar değil mi? Evet, ama bunların işte sakin, sosyal, güzel karakterli, mizaçların iyi olması için de diğer köpek ırklarını alıyor. İşte German Shepherd olsun, ondan sonra Samoyed olsun, İsviçre çoban köpeği olsun. Bunların DNA'larıyla beraber deneye Buna ortaya çıkmış rağmen bir bu köpek kadar ırkı. baskın bir kurt görselini yakalamak ciddi anlamda büyük başarı. O zaman Aslında- herhalde seleksiyonda diyelim ki mesela bir kurt girdi, atıyorum bir German Shepherd girdi. Tabii ki. Doğan yavruyu muhakkak tekrar kurda dönüyor herhalde diye tahmin ediyorum. Yani bu kısmını merak ettim açıkçası. Yani bence dönmüyor, fakat yavruluktan iyi sosyalizasyon almaları gerekiyor. Yani şimdi bir Çekoslovak Wolf Dog bile %70 Karpat kurt genetiği taşırken bunlardan daha kötü bir şekilde sergilenebilir. Hani tamamen yetiştirme ve doğru bir şekilde sosyalizasyon önemli. Hani anne bakıyor zaten deyip de başından atmamak gerekiyor. Peki ne yazık zaman ki, ilk üretmeye başlamış? 1986 yılında. Mesela 86'da ben yani kabaca 35 yıllık bir geçmişleri Evet. var. Fakat ben mesela Liz'i Mark'ın kendisinden bizzat aldım. Liz'in sosyalliğinde hiçbir problem yok. Benim yavrularım gibi, yani herkese geliyor, üstüne atlar, oyun oynar, hiçbir problem yok. Hani diğer üreticilerin biraz burada ihmallerinden sebep Kingston ve Liz ne yazık ki biraz asosyal. Evet, birazcık Wolf Dog işi hereke halısı dokumak gibi. Yani tezgah kurduğun ilk andan son tablo ortaya çıkana kadar ilmek ilmek Evet, işlemen gerçekten gereken bir öyle. süreç. Yani mesela ben bu konudan rahatsız olduğum için ben yavrularımla günlerce emek harcadım, uğraştım. Hani daha fazla sosyal olsun,
Daha fazla insanlara gitsin. Mesela normalde başka bir köpek yapsa kızarız. Hani mikrofonu Evet. aldı deriz, "Aa, geliyor üstümüze Senin işte." hoşuna gidiyor. Evet, ben şey görüyorum çünkü emeğini görüyorum baktıkça. Hani diyorum ki oh yapmışım, başarmışım. Süper. Yani bunların ikisinde de örnek olarak verebilirsek işte sosyalizasyon sorunları ne yazık ki üreticilerinin Evet. hatası. Kesinlikle idealist bir karakterin var. Senin çünkü radikal bir karar alarak veteriner hekimliğe devam etmeyip böyle bir tesis kurman ve bu tesiste de gerçekten birçok kişinin uğraşmakta zorlanacağı bir ırkı ıslah etmek. Yani görsel olarak %100 neredeyse kurt ama karakter olarak %100 sosyal bir köpek Evet. amacın herhalde bu. Ve bunun daha sonra renk kombinleri gelecektir büyük olasılıkla üzerine karakter oturduktan sonra. Beyazla beyaz eşlenle işte albino dünyaya geliyor. Beyazla siyah eşlenle gri, senin istediğin o boz Evet. gelebiliyor. İşte mesela Kingston'la Liz'den sadece bir tane beyaz dünyaya geldi. O yüzden merak ediyorum aslında Ice'ın yavruları Bence nasıl olacak. olacak biliyor musun? Çok değilsem maksimum 5-10 sene içerisinde dünyanın yeni marka olabilirsin diye düşünüyorum. Yani- Mark Clamper'ın Türkiye şubesi olarak başladık. Sonra Türkiye'den tüm dünyaya Ve Amerikan Wolf Dog İşin gönderebiliriz. ilginç yanı mesela Mark'ın yaşı da çok fazla var. Normal Yani- 40 sene önce adam köpek üretmeye Evet. başlamış. Ve bu yüzden hani insanlarda ister istemez tabii ki bıkkınlık olur. Hani hep aynı şeyi, aynı Enerjiyi sevgiyle koruyamaz. yapamaz. Hani ben de şu anda daha genç olduğum için canım istiyor, öğrenmeye Usta hevesliyim. sana el verdi, değil Evet. mi? Hani böyle oldu. Muazzamlar. Tuğçe çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ederim. bize verdiğin bilgiler için. Değerli dostlar, bu arada da yavaş yavaş hava kararmaya başladı. İlginç bir şekilde bizim akşamüstü çektiğimiz videoların tamamı tam güneş batarken bitiyor. Çok Evet. keyifli bir videoydu. Ben izin olursa sosyal medya bilgilerini buraya eklemek istiyorum. Tabii ki. Bu arada Çağan isyan etmişti. Çok uzun bir Instagram isimleri var diye. Ama kardeşim onu halleder bir şekilde ekrana sığdırır. Ben Değerli ikinize de dost- çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Emeklerinize sağlık. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz. Bu arada biz çok güzel bir dostluk geliştirdik. Engin'le olsun. Tuğçe'nin eşi şu anda terlik giydiği için ekranlara çıkmak istemiyor. Ama ben bu bilgiyi buradan vermiş olayım. Muazzam bir çiftler. Enerjileri çok harika. Her geldiğimizde burada biz çekim bittikten sonra da en az birkaç saat geçirip ondan sonra ayrılıyoruz. Şimdi biz oturup çayımızı içeceğiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.